kanalından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere anne adaylarının dikkatini çekecek olan bir konudan bahsedeceğiz. Normal doğum ve suda doğumdan bahsedeceğiz. Aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Selin Çetinkal bizlerle. Hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk Nilüfer Hanım. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. En son bir sene önce bir program yapmışız sizinle. Evet. Yine çok benzer bir tarihte buluşmuşuz. Evet, neredeyse. Konularımız çok güzel oluyor aslında şu an. Evet. Gebelik sürecinden bahsetmişiz ama bugün de normal doğum sürecinden bahsedeceğiz. Evet. Hocam hemen konumuza girmek istiyorum. Normal doğum nedir? Normal doğum miadını tamamlayan yani doğum zamanı gelen bir bebeğin annenin kemik yapısından geçerek dünyaya gelmesidir. Aslında böyle özetleyebiliriz. Annemizin kemik yapısı, ben hatta bugün artık biraz malzemelerle geldim, Evet. gebelerimiz daha kolay anlasınlar diye. Bu bizim kadınlarda olan kemik yapı, kemik pelvis diyoruz biz buna. Bebeğimiz normalde bunun yukarısında yerleşik, rahimin içerisinde bir sıvı içerisinde yüzmekte. Ta ki doğum zamanı gelene kadar. Evet. O zamana kadar herhangi bir ağrı sancı olmadığı sürece bu şekilde bebeğimiz beklemede. Ne zaman ki doğum kasılmaları başlar, o zaman bebeğimiz bu kemik yapıdan kendine uygun pozisyonlara geçerek gelir ve buradan dünyaya gelir ve biz buna normal doğum diyoruz aslında. Çok da güzel örneklediniz şu anda bize. Evet hocam. Peki hocam belirtileri nelerdir? Normal doğum nasıl başlar? Şimdi normalde dediğim gibi doğum zamanı gelene kadar bebeğimiz annesinin karnında sessiz bir şekilde durmakta. Doğum zamanı geldiğinde beynin ilkel bölümü dediğimiz yerden oksitosin dediğimiz bir madde salınıyor. Oksitosin aslında bütün memelilerde doğum mekanizması aynı. Bütün memelilerde beynin bu ilkel bölümünden oksitosin hormonu salgılanır ve gelir o rahime uyarır. Der ki evet rahime kasıl mesajı verir. Bu kasıl mesajıyla beraber rahimde kasılmalar başlar. Öncelikle 36 haftadan sonra yalancı doğum kasılmaları olur. Yani düzensiz gelen kasılmalardır bunlar. Rahimi hazırlar doğuma. Daha sonrasında daha düzenli kasılmalarla beraber bu uyarının gelmesiyle rahim kazınmaya başlar ve bu da aslında doğumu başlatan mekanizmadır. Evet. Aslında normal doğum hocam kaçıncı hafta olması gerekiyor? 36. hafta mı oluyor? 37 haftadan sonra 41. haftaya kadar bekliyoruz. 37-41 hafta arası bizim için normal doğum zamanı. Ne zaman geleceğine tabii ki bebek kendisi karar veriyor. 39 hafta biz ideal doğum zamanı diyoruz. Bunun 2 hafta öncesi, 2 hafta sonrası olabilir. 41. haftamızı tamamlayana kadar bu şekilde takip ediyoruz. Evet. Peki hocam bunun öncesinde erken doğum olma riski de var mıdır? Erken doğumlarda normal doğum olabiliyor mu? Erken doğum riski tabii ki bazı gebelerde bu tarz bir risk olabiliyor. Ne zaman olur bu? 36. haftadan, 37. haftadan önce doğum kasılmaları başlarsa ve bu kasılmaların sonucunda rahim ağzında bir açılma başlarsa o zaman bu erken doğum düşündürür bize. Genelde 34. haftadan sonra biz artık bebeklerin akciğer gelişiminin tamamlandığını varsayarız. Evet. Ve 34. haftadan sonra bu doğum kasılmaları başlarsa biz bunu durdurmak için müdahale etmiyoruz. Ama 34 haftanın altında bir kasılma başlarsa ve doğum başlayacak olursa tabii ki bunu durdurmak için bir takım ilaç tedavilerine başvuruyoruz ve bebeğin akciğer eğer bunu durduramıyorsak da bebeğin akciğer gelişimi için bazı tedaviler veriyoruz. Mesela ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz hocam? Durdurmak için? Rahim kasılmasını durduracak sıvı tedavileri, ağızdan kullanılacak ilaç tedavileri, bazen fitil şeklinde olabilir, bazen ağızdan ilaç olarak olabilir. Ve de dediğim gibi akciğer gelişimi ve bazen de beyin gelişimi için magnezyum takviyesi olabilir veya ağrıları işte durdurmak için ilaç tedavileri veriyoruz. Peki hocam normal doğumda olması gereken kriterler nelerdir? Normal doğum yapması gereken bir hanımın. Şimdi normal doğum için öncelikle bebeğin pozisyonunun normal doğuma uygun olması lazım. Yani bebeğin başı aşağıda pozisyon bizim için ideal normal doğum pozisyonudur. Ama bazen uygun olmayan yüz geliş olabilir, alın geliş olabilir, el kol böyle yan duruşlar veya bazen makat gelişlerde de sezaryen durumu söz konusu olabilir. Biz normal doğum için ideal olan şey bebeğin baş geliş pozisyonda olması. İkincisi tabii ki annenin kemik yapısının normal doğum için uygun olması. Bazı kadınlarda bu kemik yapı doğum için çok elverişliyken bazı kadınlarda daha dar, daha basık kemik yapıları olabilir. Bunu biz doğum zamanı yaklaştığında muayene ederek hastanın kemik yapısı hakkında fikir sahibi oluyoruz ve normal doğuma uygun değilse eğer zaten hastamızla bunu paylaşıyoruz. Bebeğin tabii ki kilosu da önemli. Bebeğin çok iri bir bebek olması, 4 kilonun üzerinde olması eğer
kemik yapı uygunsa 4 kilonun üzerinde doğurulabilir ama 4,5 kilonun üzerinde çok normal doğumu tercih etmiyoruz. 4-4,5 kilo arası da dediğim gibi kişinin Normal. tamamen kemik yapısıyla alakalı. Yani kimi kadın vardır, kemik yapısı çok rahattır. Bebek iri olsa bile bunu doğurabilir. Kimi kadın vardır, bebeği küçüktür ama kemik yapısı uygun değildir. Küçük bir bebeği de doğuramayabilir. Dolayısıyla aslında biz buna baş pelvis uygunsuzluğu diyoruz. Yani bu başın bu kemiğe uygun olması lazım ki normal doğum olabilsin. Bunun dışında bebeğin kilosundan, kemik yapıdan bahsettik. Yani ekstra bir durum olduğu zaman aslında sezaryen doğuma doğru gidiyorsunuz, tabii ki değil mi bebeğin hocam? kalp atışlarının iyi olması, onun dışında bebeğin eşi dediğimiz, plezanta dediğimiz bir yapı var. O da bebeği anne karnında besleyen bir yapı. Tabii ki işte göbek kordonu bu. Plezanta da annenin rahmine bağlı. Bebek buradan besleniyor. Bazı durumlarda bu plezanta önde yer alır ve böylece doğum kanalını kapatır. Böyle olduğu zamanlarda tabii ki normal doğum mümkün olmaz. Böyle durumlarda yine sezaryen olması gerekir. Gebenin. Evet. Onun dışında eğer her şey yolundaysa, bebeğin gelişi normal doğum pozisyonu için uygunsa, annenin kemik yapısı uygunsa o zaman tabii ki normal doğum tercih ediyoruz. Peki hocam normal doğum kaç evreye ayrılır? Şimdi biz doğumu 3 aşamada inceliyoruz. Bunun birinci evresi açılma evresi. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Birincisi sessiz evre, ikincisi de aktif evre. Sessiz evre dediğimiz kısım aslında evde geçirilen kısım. İlk başta bahsetmiştim, 36. haftadan sonra yalancı kasılmalar başlar. Yani rahim günde 3-5 defa, belki 10 defa, belki giderek 10-15 defa yavaş yavaş kasılarak kendini doğuma hazırlar. Bunlar herhangi bir açılmaya yol açmadığı için hastada bir ağrı yapmaz. Sadece karında sertleşmeler olarak hisseder evde ve bu süreç evde geçirir. Ta ki 3-4 santim olan süreye kadar olan kısma biz latent evre yani sessiz evre diyoruz. Burada günde 10-15 defa gelen, 15-20 saniye kadar süren yalancı kasılmalar olur. Bunlar doğumun yaklaştığını gösterir bize aslında. Evet, bir de normalde bebek annenin rahminin içerisindeyken rahim ağzı dediğimiz yerde bir tıkaç var. Bu böyle sümüksü bir yapıdır ve aşağıdaki enfeksiyonların bebeğe ulaşmasını engeller. Bu yalancı kasılmalarla beraber rahim ağzı gevşediğinde bu tıkaç atılır ki buna nişan gelmesi deniyor. Nişanın gelmesi de yine doğumun yaklaştığını gösteren belirtilerden bir tanesidir. Onun gelmesi de hemen doğumun olacağının anlamına gelmez ama en azından yaklaştığını gösterir. Daha sonra bu yalancı kasılmalar biraz daha ilerlemeye başlar, sıklaşmaya başlar. Yaklaşık 5 dakikada bir sıklığa ulaşır ve süresi de biraz daha 40-60 saniye kadar uzun sürmeye başlar. O zaman artık aktif evreye geçiyoruz. Yani 4-5 santimden 10 santim dediğimiz veya bebeğin geçeceği kadar santime ulaşana kadar olan kısım aktif evre. Bu evreyi genelde hastanede geçiriyoruz. Yani artık hasta zaten biraz daha kasılmaları hissettiği için hastaneye başvurmuş oluyor, benim ağrım var, kasılmam var şeklinde. O zaman da muayenemizi yapıyoruz. Eğer belli bir açıklığa ulaştıysak zaten yatış veriyoruz. Bu kısma da aktif evre diyoruz. Birinci evremiz bitmiş oluyor. Yani tam açılma olduktan sonra artık bebek inebilecek pozisyona geliyor. Önündeki engel kalkmış oluyor. İkinci evre aslında iniş evresi. Yani o açıklık olduktan sonra bebeğin çıkım kısmına kadar geldiği evre. Bu kısmına da şey diyoruz, artık geçiş dönemi diyoruz ve ikinci evre diyoruz. Üçüncü evre doğumdan sonraki kısım, yani bebek doğduktan sonra bebeğin plezantasının yani eşinin ayrıldığı kısım. Önce bebek doğuyor, daha sonra arkasından bu plezanta doğuyor. Buna da üçüncü evre diyoruz. Doğumun aşamalarını hani bu şekilde anlatabiliriz. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Tam tersi olursa haftayı doldurdu bebek ama sancısı gelmedi hastanın. Bu gibi durumlarda neler yapıyorsunuz? 41 haftayı doldurduktan sonra hala hiçbir şey yoksa, başlangıç bulgusu yoksa o zaman tabii ki biz başlatıyoruz doğumu. O zaman hastamızı yatırıyoruz. Yine bazı ilaçlarla doğum kasılmalarını biz kendimiz başlatıyoruz. Zaten belli bir şeye geldikten sonra sıklığı artık kendi kasılmaları da ekleniyor. Dolayısıyla yine normal doğum için planlama yapıyoruz ilk etapta ve süreçte herhangi bir sorun yaşamazsak da yine normal doğumu tercih ediyoruz. Evet. Peki hocam normal doğumun hem anneye hem bebeğe faydası nelerdir? Şimdi normal doğum tabii ki aslında fizyolojik olan, yani olması gereken. Dolayısıyla annenin normal hayatına, günlük hayatına dönmesi çok daha kolay oluyor normal doğumda. Sonuç olarak bir ameliyat gibi, kesme, dikme gibi bir şey olmadığı için daha kolay bir şekilde yürüyerek çıkıyor doğumhaneden. Gebemiz doğumunu yaptıktan sonra bebeğini kucağına veriyoruz ve yakınlarına gidiyor. Bu tabii ki çok mükemmel normal bir hayatında şey. Evet, hemen normal hayatta çok kolay dönüyor. Enfeksiyon riski tabii ki daha az. Doğum kiloları biliyorsunuz kadınlar için önemli. Onları vermek normal doğum sonrası çok daha kolay.
Ayrıca hani sütün gelmesi, bebeği emzirme başarısı normal doğumlardan sonra daha kolay. Dolayısıyla bunlar normal doğumun avantajları. Bebek açısından da bebek annenin vajinasından geçerken oradaki bakterilerle temas ettiği için doğal olarak florasını almış oluyor ve bağışıklığı daha güçlü olmuş oluyor. Aynı zamanda anne karnında bebeklerin akciğerleri sıvıyla dolu ve vajinadan geçerken, oradaki dar alandan geçerken bu sıvıyı daha kolay bir şekilde atıyor ve biz solunum sıkıntılarını normal doğumdan sonra çok daha az görüyoruz. Hem bebek için hem anne için tabii daha ki faydalı. daha avantajlı olan normal doğum. Evet. Yani bu kadar aslında faydası ve avantajı varken yani son zamanlarda çok fazla sıklaştı değil mi hocam? Sezaryen doğum isteyen anne adayları da var. Bu gibi Tabii ki durumlarda ne yapıyorsunuz? direkt sezaryen isteyen Evet. anne adaylarımız da var ama aslında artık son yıllarda normal doğum daha popülerleşmeye başladı. Evet. Yani bundan belki 5-10 yıl öncesine kadar evet sezaryen çok daha sanki modern bir doğum şekliymiş gibi. Normal doğum daha ne diyelim modern olmayan Hani, bir doğum evet, şekliymiş öyleymiş gibi düşünülüyordu. Ağrılı olarak bilindiği Evet için ve de hani birazcık direkt da, kişiler evet. sezaryana yönelebiliyorlardı ama artık herkes bu konuda normal doğumun faydalarını anladı ve gerçekten gebelerin birçoğu normal doğum yapmak istiyor. Genelde korkuları olan kadınlar ilk etapta sezaryanı tercih edebiliyorlar ama çoğu aslında gebe eğitimleriyle veya konuşarak bu korkularını aşabiliyorlar ve normal doğuma doğru yönlenebiliyorlar. Biz onu bir deniyoruz yani Evet. direkt sezaryen isteğiyle gelen kişiye neden normal doğum olmasın ki her şey yolunda hiçbir engel yok şeklinde yönlendirme yapıyoruz. Evet, harika bir durum o zaman. Yani artık normal doğuma dönmeye başladıysak evet. değil mi hocam? Peki hangi durumlarda sezaryanı tercih ediyorsunuz? İşte sezaryen biraz önce hani bahsettiğim gibi tabii ki bebeğin pozisyonunun uygun olmadığı, kemiğin uygun olmadığı durumlar, bebeğin eşinin önde geldiği durumlar veya kordonunun önde geldiği durumlar. Bebeğin gereğinden fazla iri olması, kanala girememesi veya doğum başladıktan sonra ilerleme olmaması. Bazen de açılmalar başlar, belli bir aşamadan sonra durur artık. İlerleme istenilen seviyede olmadığı zaman o zaman yine sezaryen yoluna gidilebilir. Veya takipler sırasında bebeğin kalp atışlarında herhangi bir problem görülürse veya annenin kendi sağlığıyla ilgili bir sıkıntı olursa o zaman yine sezaryen yoluna gidilebilir. Gidilebiliyor. Bunlar sezaryen Aslında normal nedenleri. yolla doğum yapacakken bir anda da sezaryen yola dönebilir aslında değil Tabii mi? ki. Sayın Bu da hocam? tabii ki sıklıkla yaşadığımız bir durum. Ama gebeler aslında eğitimli olduklarında, gebe okullarına ve eğitimlerine katıldıklarında genelde bununla ilgili bilgileri vermiş oluyoruz. O yüzden her türlü şeye hazırlıklı oluyorlar. Yani biz bu süreci onlara anlatmış olduğumuz için o süreçte de yaşadığımızda bak şu anda artık biraz açılmanın olması gerekirdi, ilerlemenin olması gerekirdi diye söylediğimizde onlar da evet saatlerdir aynı seviyede hala ilerleme olmadı diye konuşarak tabii ki o süreçten de dönebiliyoruz sezaryana. Gebe okullarından bahsedeceğiz hocam ilerleyen dakikalarda ama ben hemen şuna da girmek istiyorum şu konumuza. Suda doğum. Son zamanlarda çok fazla revaçta değil mi hocam? Evet. Suda doğum ve suya doğum hatta. Evet. Nedir hocam ikisi arasındaki fark? Şimdi suda doğum tabii ki öncelikle rahimde belli kasılmalar olunca bu gerginlik hastada ister istemez bir ağrıya yol açıyor bu kasılmalarla beraber. Bu kasılmalarla baş etme yöntemlerini biz ilaçsız yöntemler ve ilaçlı olan yöntemler diye ikiye ayırıyoruz. İlk tercihimiz ilaçsız yöntemler. İlaçsız yöntemlere ne diyebiliriz? Masajlar, duşlar, suda doğum, hipnoz, aromaterapi gibi yöntemler aslında rahim kasılmalarıyla ilaçsız baş etme yöntemleri. İlk tercihimiz bunlar. Suyun etkisi tabii ki burada en ön planda ve en sık kullanılan. Suda doğum ünitesi olmayan yerlerde bile en azından duşu kullanmak, duşa girmek, gebeyi duşa sokmak, sıcak suyun etkisinden yararlanma anlamında yine de çok faydalı. Ama tabii ki bu sürekli olarak duşun altında tutamıyorsunuz bir gebeyi. O yüzden doğum havuzları bu konuda bir avantaj sağlıyor bize. Suda doğumda ne yapıyoruz? Bir doğum havuzumuz var. Bunun steril, her hasta için steril bir kılıfı var. Her hasta için kendisine özel hazırlanıyor. Ve yaklaşık 37 derecede bir sıcaklıkta içerisi suyla dolduruluyor. Gebeyi gelir gelmez hemen suyun içerisine almıyoruz tabii ki. Öncelikle suda doğum için de uygun olması gereken kriterler var. Öncelikle o kişiye suda doğum için uygun mu değil mi? Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Peki bu kriterler neler hocam? Konumuza geçmeden. Örneğin bebeğin kalp atışlarının iyi oluyor olması lazım. Çok iri bebek gibi doğumda zorluk yaratacak bir sürecin beklenmiyor olması lazım. Evet. Onun dışında annenin yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi yani kontrolsüz bir şeker hastalığı gibi bir dahili hastalığı olmaması lazım. Annede herpes gibi, uçuk gibi genital bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor.
Çok küçük hafta gebelerde, 36 hafta öncesi küçük gebeliklerde çok tercih etmiyoruz suda doğumu. Onun dışında sezaryen sonrası normal doğumda da yine risk olabileceğinden çok tercih etmeyebiliyoruz ama yapılabilir ama yine de tercih olarak biraz da arka planda kalıyor. Bunlar hani bu açıdan değerlendirilir. Eğer uygunsa yaklaşık bu sessiz evre dediğimiz 4-5 santimlik kısım geçtikten sonra aktif evrede zaten biraz daha fazla hissedilir oluyor bu kasılmalar. O yüzden o dönemde alıyoruz gebeyi suyun içerisine. Ve sıcak suyun etkisiyle tabii ki kaslar bağlar gevşiyor biliyorsunuz. Aslında sıcak burada şunu suyun... da anlıyoruz hocam. Yani sıcak suyun bayağı bir önemi var değil mi suda Tabii doğumda? ki yani bizler kendi adımıza düşünelim. Evet. Bir termale gittiğinizde, bir sıcak suya girdiğinizde veya en azından duşa girdiğinizde kaslar bağlar nasıl gevşiyor? Bütün kas ağrıları, vücut ağrıları nasıl geçiyor? Aynı şekilde gebenin de oradaki vücudundaki bütün kasları gevşiyor, bağlar gevşiyor. Dolayısıyla o kasılmaları daha hafif hissediyor. Yani böyle gebeyi suya aldığımızda ay tamam ya ağrılarım geçti dediğini bile duyuyoruz. Yani direkt böyle bir tepki veriyorlar. O yüzden rahatlatıcı bir etkisi var. Aynı şekilde bağları gevşettiği için daha kolay bir şekilde aşağıya doğru bebeğin inişi gerçekleştiriyor. Böylece doğum süresi de aslında kısalmış oluyor. Biz doğum sürecinde gebenin hareketli olmasına çok önem veriyoruz. Bu suyun içerisinde de olsa, suyun dışarısında da olsa. Hareketsiz olsun, sürekli yatsınlar istemiyoruz. Hep yürütüyoruz onları, pilates toplarının üzerinde çalıştırıyoruz, merdiven ip çıkartıyoruz. Hareketlilik çok önemli olduğu için, suyun içerisinde de hareket çok daha kolay olduğu için kaldırma kuvvetinin etkisiyle gebeler çok daha kolay bir şekilde hareket ediyorlar. İstedikleri özgür pozisyonlara girebiliyorlar suyun içerisinde. Bu da hem ağrıları daha rahatlatıyor hem de bebeğin daha uygun pozisyonlara girmesini kolaylaştırıyor bu hareket pozisyonlarıyla. Aynı zamanda da endorfin dediğimiz bir mutluluk hormonu salgılanıyor suyun etkisiyle. O da annemizin stresini azaltıyor. Peki bebeğe de faydaları var mı hocam? Az önce normal doğumda bahsettiğimiz gibi. Tabii ki şimdi bebek dediğim gibi annenin karnında suyun içerisinde zaten. Doğduğunda da hemen bir havayla temas etmesindense yine bir suyun olduğu ve annesinin karnındaki sıcaklıkla aynı derecede bir suyun içerisine çıktığında bebekler zaten kendilerini hala anne karnında gibi hani hissediyorlar. Hala suyun içerisinde. Yani tabii ki anne karnı karanlık bir ortam. Bir anda çıktığı ortam o kadar karanlık değil ama ortamı da loşlaştırıyoruz zaten. Aslında benzer ortamı yapmak için. Herkesin bir korkusu var hocam. Yani suda doğumdan sonra işte hani çocuk suda doğduktan sonra acaba boğulma olur mu, bir risk var mıdır diye böyle konuşmalar da geçiyor. Genelde suda doğumla ilgili en çok 2 tane endişesi oluyor ailelerimizin. Birincisi boğulma dediğimiz şey. Hani acaba suya çıktığında bir şey olur mu? Ama zaten nefes alma uyarısı havayla temas ettikten sonra oluşuyor. Yani anne karnından çıktığında bebek havayla temas etmediği için zaten solunum uyarılmıyor. Yine suyun içerisinde oluyor. Ne zaman ki biz havuzdan bebeği çıkarırsak o zaman solunum başlıyor. Dolayısıyla suyun içerisinde bir nefes alma ve boğulma gibi bir şey söz konusu riski değil. yok o zaman. İkinci endişeleri genelde enfeksiyon riski oluyor. Acaba enfeksiyon kapar mı? Suda doğumlarda enfeksiyon olur mu? Şeklinde sorular oluyor bize. Onda da zaten annenin vajinasında normal doğumda biraz önce anlattığım kanaldan geçerken annenin vajinasındaki bakterilere temas ederek çıkıyor çocuk. Dolayısıyla oradaki bakteriler çocuğun florasına geçerek onun daha bağışıklığının güçlü olmasını sağlıyor. Suyun içerisinde en fazla annesinin vajinasının florası olabilir ki onun da daha sulandırılmış hali olur. Yapılan bilimsel çalışmalarda suda doğumlardaki enfeksiyon oranlarının karada doğumlardan farklı olmadığı gösterildi. O yüzden böyle bir risk artışı da suda doğumlarda söz konusu değil. Peki suda doğumda doğum ortamı nasıl olmalı Selin hocam? Şimdi normal, o da çok önemli bir detay. Evet, yani doğum ortamlarında hastanın rahat olması bizim için çok önemli. Çünkü oksitosin dediğimiz hormon, yani doğum başlatan hormon, stresin olmadığı daha loş ortamda, sessiz ortamda salgılanması artıyor. O yüzden doğum ortamları sessiz olsun, ışıklar biraz karartılmış olsun istiyoruz. Suda doğumda da aynı şekilde ortamı biraz karartıyoruz. Sessizliği sağlamaya çalışıyoruz. Mahremiyet çok önemli gebenin rahatı açısından. Sürekli içeriye birilerinin girip çıkması, ortamın kalabalık olması annenin kendini rahat hissetmesini engeller. Doğum sonuçta mahrem bir olay ve o yüzden mahremiyete çok önem veriyoruz. Gebelerimize de her zaman doğuma gelirken çok kalabalık kişilerle gelmeyin. Yanınızda size destek olacak tek bir kişi olsun diyoruz. Bu en çok güveneceğiniz, kendinizi en yakın hissettiğiniz tek bir doğum destekçiniz olsun. Bu şekilde kadın da kendini hem daha güvende hem de mahremiyetini saygılı olunduğunu düşündüğü için daha rahat bir ortamda olmuş oluyor.
Aynı zamanda bizler de özellikle anne dostu hastanelerde odalarda bu mahremiyetin korunmasına çok önem veriyoruz. Her an odaya birinin kapıyı açıp girmesi mesela o kişi için bir stres oluşturuyor. Genelde doğumhanelerde onlar yaşanıyor. Evet, yani sürekli birilerinin girip çıkması, bir anda kapının açılacağı endişesi bir stres oluşturuyor. Dolayısıyla mesela anne dostu hastane konseptlerinde kapı açıldığında bir perde olur. Bir ilk açan kişi içeriği direkt göremez çünkü arada bir perde vardır. O perdeden sonra ancak gebeye ulaşılabilir. Dolayısıyla kişi de kendini daha rahat, mahremiyetin daha saygı duyulduğunu düşündüğü için daha rahat olur. Doğum ortamında aynı zamanda hareket kısıtlılığının olmamasını, rahat hareket edebileceği bir alan olmasını istiyoruz. Beslenmeyi kısıtlamıyoruz. Yani sıvı alımına sürekli devam ediyoruz. Aç bırakmıyoruz gebeleri çünkü doğumda enerjiye ihtiyaçları oluyor. Bunlar doğum ortamında sağlanması gereken şartlar diyelim. Evet. Selin Hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben hemen 2 tane sorum kaldı. Çok da önemli sorular. Bunları hemen size yanıtlamak istiyorum. Anne dostu hastane olma yolunda ilerliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Bir de her ay düzenlemiş olduğunuz bir gebe okulunuz var ve burada bir takım eğitimler veriyorsunuz. Bahseder misiniz bize? Anne dostu hastanede öncelikle odalarımızın bir kısmını bu şekilde organize ettik. Doğum salonlarımızın yaklaşık yarısı neredeyse anne dostu hastane konseptine uygun şekilde. Ne yapıyoruz? Hastanın ev ortamını aratmayacak bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Yani hastanın yatağı, koltuğu, işte spor yapabileceği aletleri, topu, alet edevat ve tıbbi malzemelerin görünür halde olmaması, dolapların içerisinde saklı halde olması. Hani kişi sanki bir hastane ortamında değil de kendini evinde gibi hissetsin. Kendi kasılmalarını yaşadığı odasında doğumunu yapabilsin. Doğum için ayrıca bir doğumhaneye gitmesi gerekmesin. Bebeğinden hiç ayrılmasın. Yani kendi odasında kasılmasını yaşasın, kendi odasında doğumunu yapsın. Bebeği her zaman yanında olsun. Bebeğe de kendi yanında ilk bakımları yapılsın istiyoruz. Anne dostu konseptinde de odalarımızı bu şekilde dizayn ediyoruz. Yataktan doğum masasına dönüşen yataklarımız var. Dolayısıyla hastanın istediği doğum zamanında doğum masasına dönüşüyor. Sonra tekrar yatağa dönüşüyor. Bebek ünitelerimiz var aynı oda içerisinde. Suda doğumu tercih eden hastalarımız için havuzumuzu koyuyoruz aynı oda içerisinde. Dolayısıyla gebemiz hep aynı odanın içerisinde kalıyor. Tamamen ev ortamında gibi hissettiriyorsunuz gebe okulumuzda aslında. düzenli olarak her ay yapıyoruz. Onlarda da hastaların korkularını gidermek, doğum sürecini anlatmak için elimizden gelen her türlü imkanı sağlıyoruz. Ebelerimiz, hemşirelerimiz, psikolog desteği, pilates eğitmenimiz, çocuk doktorumuz, diyetisyenimiz tüm bir kadro olarak bir gebe okulumuzu düzenliyoruz. Aromaterapi eğitimi veriyoruz. Aromaterapiden doğumda nasıl faydalanırız? Bunları anlatıyorlar. Nefes pozisyonları, nefes egzersizleri, doğum pozisyonları hakkında egzersizler yaptırıyoruz. Dolayısıyla bir gebemiz gebe okulundan çıktığında aslında kafasındaki soru işaretleri, doğumla ilgili kaygılarının çoğunu aslında orada bırakıp gitmiş oluyor. Dolayısıyla doğum sürecini daha kolay bir şekilde yönetebiliyorlar. O açıdan gebe okulları çok önemli. Mutlaka bütün gebelerin katılmasını tercih ediyoruz. Evet. Bir de şunu da duyduk Selin Hocam. Her doğan bebek için de bir fidan bağışlıyorsunuz. Evet. Hastanemiz Gebe biliyorsunuz yeşil okulundaki dostlu bir eğitim hastane. tamamlandıktan sonra da yapıyor musunuz orada gelen gebelerle birlikte? Gebeler doğum sonrası yani her doğum yapan gebemize bu fidan uygulamasını yapıyoruz her yeni doğanımız için. Onun dışında gebe okulundan sonra zaten gebelerimize hastanemizi, odalarımızı gezdiriyoruz. Onlara bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz. Yeşil Dostlu Hastane olma yönünde de annelerimizi de destekliyoruz. Evet. Başarılarınız daim olsun Teşekkür diyelim. ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz anne adaylarına? Anne adaylarına mutlaka normal doğum konusunda bilgi almalarını, doğum sürecinde onların nelerin beklediğini bilmelerini. Çünkü bir şeyi bildiğiniz zaman bildiğiniz bir şeyden korkmazsınız. İnsanlar bilmedikleri şeylerden korkarlar. Dolayısıyla burada bilgili olmak bizim için en önemli şey. Mutlaka gebe okullarına katılsınlar. Bu süreci öğrensinler ki bu süreçte önlerine bir şey geldiğinde nelerle karşılaşacaklar bildikleri zaman eğitim her zaman çok önemli. Eğitim çok önemli. O zaman bunu daha kolay bir şekilde karşılayabiliyorlar. Kimi kadın doğum bittiğinde ay çok işte o kadar da zor değildi derken kimi kadın da çok felaket bir şeydi diyebilir. Bu iki kadın arasındaki en büyük fark aslında eğitimli olmaktır. Kesinlikle. Yani bu konuda bilinçli olmaktır. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilirseniz onu nasıl yeneceğinizi de bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şeyden her zaman korkarsınız. O yüzden eğitim çok önemli. Mutlaka katılsınlar gebe okullarımıza. Çok teşekkür ederiz. Rica Vermiş ederim. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza Ben de teşekkür sağlık ederim. diyelim. Tekrar görmek isteriz sizi aramızda Selin Hocam. Çok memnun Farklı oldum ben konularla. de.
Evet sevgili izleyiciler, Selin Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.